Hayır. Şimdi geçer. Geçmez. Araştır. Bibi YouTuber'lığından ya. kanka. Bıktım senin YouTuber'lığından ya. Evet arkadaşlar. Bursa macerası neredeyse bir hafta gerçekten. Yani pazar günü gittim. Pazar günü vardım. Pazartesi bugün. Tam 8 gün Bursa macerası bitmiştir. Şimdi hayatımda ilk defa Bursa'dan İstanbul'a vapur olduğunu biliyordum. Bu da benim cahilliğim olsun. Bayağıdır var olan bir şeymiş. Vapura biniyorum. Söylenecek çok şey var. Gerek yok. Herkes kendi karakterini, hayatını, kişiliğini kendi çizgisinde çizer. O yüzden benim hiçbir şey anlatmaya ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Şimdi vapura doğru yürüyorum. Başımdaki ağrı gitti. Gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Tayland'da adalara giden vapura laf edenler hiç Bursa İstanbul vapurunu kullanmamış. Öncelikle aynısı. En azından Tayland'daki vapurda güverteye falan çıkabiliyorsunuz. Ayrıca şurada bak. Su damlatıyor. Bayağı bildiğin damlayan suların altında yürüdüm. Normalde numaram var. Numaramı koltuğuma oturacaktım ama baktım yarısı boş. Üşendim yani. Ha cam kenarına oturmuşum, ha buraya oturmuşum 2 saat. O yüzden buldum böyle boş bir yere oturuverdim yani. Aşırı sıcak hava bu arada. Piştim arkadaşlar. Şimdi bu kız yeni kapıda inecek. En azından Asya'da ineceğime aklım... Yine yanlış söyledim. Avrupa tarafında ineceğime aklım erdi. Dilimde hala Asya. Duraklı vapurdu galiba. Yalova'da bir duracak. Sonrasını bilmiyorum. Herkes etrafta gürültü yapıp huzursuzluk vereceği için ben de kendi gürültümü yaratıyorum. Kocamı arayacağım. Hadi bakalım. Ne zaman gelecek diye soran çok var. Gelecek. Az kaldı kocam. Feribotla yer kavgası çıktı. Birileri onların yerine oturmuş. Onlar kalkmıyor. Biri çocuk görevli var mı diye bağırdı. Dayı orada sıkıştı. Binen binemiyor. Oradakiler de ötekinin yerine oturmuş. Onlar daha çok sinirlendi. Kalkmıyor o da. Bak bak bak. Kadın kalkmıyor bu arada. 2 dakikada feribot Bursa'dan Yalova'ya vardı. Kavga, dövüş, kan çıktı resmen. O niye kalkmıyor acaba yerinden? Acayip merak ettim şu an. Oo, burası da karışmış. Oraya da oturmuyorlar. Oradakiler de birbirine girmiş. Var ya, daha varmadan İstanbul'a gerçekten varmış kadar oldum, hissettim yani. Hemen kaosuyla girdi içeri. Yalova'dan İstanbul'a daha kalkmadan diye. Görevli gelmeyince çocuklar öyle bir yere oturdu. Öteki adam da diyor ki boş ver kardeşim falan. Ben şey anlamadım. Numarası seçtiyse koltuk, onlar niye kalkmadı? Biletini gösteriyor. Bak hala kavga çıkıyor. Bekleyin falan diyor öyle. Çocuklar da sinirlendi, bayağı pusuya yattılar. İlginç. Orada da kavga ediyorlar bak hala. Oo, bayağı mistik bir vapur ya. Bayağı ilginç. Yani alt üstü şuradan yeni kapıya gideceğiz. Biri bana biletini gösterse ben kalkarım, özür dilerim falan derim. Başka boş yere otururum. Ne olacak ki, bu atla deve değil, elzem bir şey değil yani. Bana feribotla yemek yok demişlerdi ama yemek alanı varmış. Karışık tost söyledim. Bence uygundu fiyatı bu arada. 220 TL karışık tost. Okey yani. Feribottan çıktım. Şu saçımın başımın haline bakın. Sinirli çıktım çünkü. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim bazı listelerim var. İşte bu listelerde mesela bir daha asla gitmeyeceğim şehirler, bir daha asla kullanmayacağım toplu taşımalar falan. Bu listeye Bursa, İstanbul feribotu da eklendi. İlk otobüse bineceğim. Google Maps'te şöyle bir özellik var. Daha önce kullanmayanlar için söyleyeyim.
Gideceğiniz yere ücret tutarı ne kadar yazıyorsa o şehrin haritalar uygulaması güncelse birçok farklı toplu taşımayla gidebilseniz bile en ucuzu yazıyor. İstanbul için de bu geçerli. Otobüs en ucuz yol gösteriyordu. Bir de arkadaşım dedi ki Marmara'ya aktarması uzun sürüyor. Okey dedim ben de. O zaman otobüsle giderim dedim. Zaten trafiğe takılmazsanız aslında otobüste hızlı giden bir şey. Esenyurt'tan geçeceğim. Yusuf. Etraf böyle görünüyor. Bu arada bu yeni kapıya ilk defa geliyorum. Şöyle daire maire bir şeyler çizeceğim. Durağa gideceğim. Biraz canım burnumda geldim. Gerçekten bu olaydan dolayı. Ama yaşlı teyzeler gibi sudokumu çözmekten de geri kalmadım. Bir de İstanbul'un daha az kalabalık bir bölgesinden çok daha az kalabalık bir bölgesine gittiğimi hissediyorum. Ben daha önce hiç Beylikdüzü'ne gitmedim. Yani gittim de Çatalca'ya giderken durup geçtim. Evet, YouTuber'ım. Bu şekilde arkadaşlar. Oh, maceramız devam ediyor. Yolda böyle durdurma olayları da başladı artık. Bu da son böyle bir haftadır falan çıktı ortaya. Gençlerin ve yaşlıların sevgili ablası. Niye bilmiyorum. Bu konuyu sonra konuşacağız. Sence burada yol var mı Google? Burada yol var mı Google? Bana bunu bir açıklar mısın? Yani hep böyle yapıyor arkadaşlar ya. Ve yani bu arada biraz önce sen YouTuber mısın diye gelen kızlar YouTube hesabımı sordu ve benimle fotoğraf çekindiler. Buradan inmeye yer var mı? Atlayacağız mı? Vallahi yer yok. Bayağı mantıklı bir iniş. Ay. Sağdan fotoğraf çekindi. Şöyle etrafta göstereyim biraz. Yürümeye çalıştığım yerlerin saçmalığı. Fotoğraf çekinmek istedi. Acaba şuradan mı gidiyor? Burada yol var mı yoksa? Ben de çekindim. Sonra YouTube hesabımı sordular. Neden bilmiyorum, gözüm doldu. Heh, şuradaymış. Şuranın altında. Gözüm doldu. Çünkü kızlar benimle fotoğraf çekinince şunu fark ettim. Arkadaşlar Türkiye'de o kadar kadın gezgin yok ya. Farkında mısınız? Benim gibi gezen en azından. Yani var ama o kadar yok. Çok bilmem, duygulandım şu an ya. Ablanızın ne oluyor? Yazın bunu bir kenara. Evet. Şimdi ilk durağımda indim, hiçliğin ortasında. Allah'ım, nasıl bir yerdeyim. Şoför bile bir bana baktı yani herhalde. Bu arada otobüsün kapısı kapanmamıştı, onu beklediler. Neyse, ikinci aktarma yapacağım. Arkadaşlar yemin ederim, bakın, hiçliğin ortası. Gece saat 10.30 bu arada. Yani İstanbul'da büyük cesaret be kızım. Şimdi ikinci otobüsü bekleyeceğim bu arada. Böyle de bir şey var. Ben durağı böyle hayal etmemiştim. Etrafında bir şeyler olur sanmıştım. Gerçekten hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani hani bak, otobana doğru daha devam ediyor. Beni niye burada indirdin ya? Google Maps ya. Ve sonra bu kız niye Google Maps'i sevmiyor? Java'da başıma gelenler hiçbir şeymiş. İnsan İstanbul'da içtiğin ortasında kalınca akıllanıyor. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben telefona bakmaya dalmışım. TikTok kaydırıyordum. Yalan yok. Otobüs böyle bir yavaşladı. Ulan dedim ben buna bineceğim. Bu arada duraktaki tek kişiyim. Sağ olsun şoför durdu. El ettim böyle, hani baktım yavaşladı. İnen de yoktu. Sağ olsun gerçekten yani. Koşa koşa atladım. Şimdi ikinci otobüse bindim ama bu otobüs direkt ineceğim yerde olan otobüs değil. O yüzden ineceğim, bir aktarma daha yapacağım. Ben bunu ucuz diye binmiştim. Hiç ucuz olmadı bu arada. Şu an çoktan 60 bastım. 120 lira yapacağım. Bir kere daha basacağım. O ikinciyi kaç basacak bilmiyorum bu arada. Acaba Google Maps 80 lira yazıyordu. Hiç 80 lira da tutmadı. Normalde İstanbul Kart'tan basacaktım. Ama indirim yapıyor mu yapmıyor mu onu da bilmiyorum. Benim abonmanım yok çünkü. Google Maps bu fiyatı neye göre yazıyor onu da bilmiyorum. Yani kafamdaki bütün senaryo yalan oldu. Neyse, bir şekilde varacağız. Sıkıntı yok. Devam. Yol her zaman bizimdir. Arkadaşlar ben geldim. Canım bacım tam bir Cumhuriyet kadını olduğu için Cumhuriyet Mahallesi diye bir yerde indim.
Bu arada 3 otobüsle geldim. Saat 11.30. Bu arada her yerde Sarıyer börekçisi var. Bunu yeni fark ediyorum. Bu tarafta daha çok var. İstanbul'un benim gezdiğim yerlerinde yoktu. Neyse. Şöyle bir şey karar vermiştim. Ece kapıyı açınca ona böyle müzik çalacaktım ama gece saat çok geç. Neyse bir varayım da bakalım. Sitede oturuyormuş. Yoruldum bu arada ama bugünüm güzel geçti. Ne zaman pozitif başlasam günüm güzel geçiyor. Moral bozmak yok. Bacımla buluşacağım. Normal apartman dairesi sandım. Asansörmüş. Oh. Piştim bu arada. Sadece arkadaşım dedi ki ceket giy, buralar çok sağlam yerler değil Beylikdüzü. Tamam dedim. Piştik. Geldik Ece'yle buluşacağız. Bakın. Çıktık neredeyse. Oh. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Bir tane program vardı televizyonda, büyük buluşma diye. Hatırlıyor musunuz? Sislerin içinden çıkıyordu, şu an öyle hissediyorum. 34 neresi? Duydum seni. Gittim hadi. Kızım rahatlığı. Ya çok açık. Oğlum normal misin lan? Yarısına kadar açık. Kanka Kopangan'da daha açık giyiniyordun. Sen yok kanka. Ne alaka oğlum, YouTube'a yatıyorum. Bir şey diyeyim mi? Daha hayatımda daha çok giyinmiş gördüm seni şu an. Yani çekerek geleceğini bilseydim birazcık daha şey yapardım. Yarın yaparsın. Biz biraz girls talk yapacağız. Günaydın herkese. Bugün Merve ile buluşuyorum. Ece ile dışarı çıkmadık. O yüzden video çekmedim. Merve Yusuf'la gelecek. Gezgin buluşması, mini gezgin buluşması. Bakalım nasıl geçecek. Şimdi Merve ile buluşacağımız durakta bekliyorum. Evet, Merve ile buluştuk. Şimdi Merve'nin bir yerde bir işi var. Bir yerde bir işi var. İşine doğru gidiyoruz. Oturunca biraz dedikoduing yaparız. Bye bye. Merve döneli... Kanka ne kadar oldu sen döneli? Benden sonra döndü. Ben döneli tam bir ay oldu bugün arkadaşlar. Benim de o zaman 20 gün falandır maksimum. Ama var ya, Merve'ye şimdi uçak bileti alsalar gerisini ben hallederim der, biner gider. Çok pişmanım. Çok. O kadar özledim ki. Özge'yi diyorum, Özge şu an yani yeniden o heyecan geri yüklendi ve 20 günde bunun olacağını tahmin etmiyordum. Ben hala yorgunum arkadaşlar, evsiz olduğum için. Kanka bence o yüzden. Benim evim yok. Ben hiçbir yerde duramadım. İnşallah Özge kendini benim evimde, kendi evimde gibi hissedecek. Ya. Umuyoruz. Sadece. Merve işini halletmeye gitti. Bir kafede oturuyordum. Ondan sonra tuvaletim geldi. Kafenin tuvaleti yok. Dediler ki AVM'nin içinde. Tamam dedim. Kafeye sordum, çantamı bırakabilir miyim diye. Hani sadece bir tuvalete gidip gelmek için o kadar taşımak istemedim. Mesuliyet alamam dedi. AVM'nin içine girdim. AVM'nin içinde X-ray'den zortuzlu çantam. Buraya bırakayım bari dedim. Mesuliyet alamam dedi. İstanbul kafayı yemiş arkadaşlar. Yani altı üstü bir çanta. Ne kadar abarttınız ya. Taşıdım tabii ki yani. Çünkü benim çantam. Why not abi? Ama kadının bir tavrını görmeniz lazım alamam derken. Yüzüm düştü, moralim bozuldu yani. Ben taşırım çantamı. Ben 7 aydır bu çantayı taşıyorum. Neyse, Yusuf geliyor yolda. Arkadaşlar Yusuf'la buluştuk. Kanka ben ilk defa Bakırköy'e geldim bu arada. Selam YouTube. Bir daha yap. Selam YouTube. Elin neydi o? Böyle spak gibi yaptın sandım. Böyle mi yapıyordu? Ne bekliyoruz? Işığı bekliyormuşuz. Tamam. Kanka ben ilk defa Bakırköy'e geldim bu arada, hiç Ben de ilk gelmemiştim. defa Bakırköy'e geldim. Gerçekten Evet. mi? Yani İstanbul'da Abi yaşıyorum diye her ilçeye gitmem gerekmiyor bence. Yusuf'a dedim ki Bakırköy Rofesi'nin hastalıklarının önünde falan. Kanka biz niye bekliyoruz? Geçsek ya. Kırmızı yanıyor. Geçe kadar. Medeniyetler ülkesinde miyiz biz? Ne bu medeniyet ya? Bakırköy Rofesi'nin hastalıklarının önünde fotoğraf çekinmek istiyorum dedim ama bu binada değilmiş. Yurt dışına gidince o millet yaya geçidinde duruyor. Türkiye'de yok dersin. Ama kırmızı ışıkta da geçiyor. Kanka yeşil yandım. Ya önüne bakmışsan. Şu bardağa çarptım, Yusuf'u video çekeceğim diye. Allah çarptı. Ağzım. Kanka Asya'da yeşil ışıkta bekleyince ya da işte yurt dışında
Ben mal mıyım? Hiç araba geçmiyor. Niye ışıkta bekliyorum diye çok üzülüyorum. Hemen moralim bozuluyor. Hemen. Japonya'da gecenin 3'ünde ben kırmızı ışıkta durdum. Bekledim yani. Bomboş. Bomboş. Bomboş ötesi. Doğru gidiyoruz değil mi yola? Evet, doğru. Tamam. Ya çok kötü çarptım ya. Martıya çarptım. Kaldırım kazası. Evet. Ha ama çok ters yere bağlamışlar yani bence. Ya bilerek öyle 60 lira gelişimizden. Aynen. Uf. Koluma bakın ne hale geldi. Kanka baya kolum molum siz. Bir şey yok. Bu mu bulduğun çözümler? Sorunlarıma çözüm bulurken ben. Vefalı dost. Normalde küçükken dizimizi vurduğumuzda yani düştüğümüzde üstüne işerdik. Ne? Amonyak. Kim lan o onu yapan? Kanka temizliyor orayı. Mikroba alıyor. Hayır arı soktuğu zaman temizliyor. Yo dizin böyle kanadığı zaman üstüne Hayır. işeyince geçer. Geçmez. Araştır. Bir biyoloğu araştır diyorsun. Evet, O ama bir yok biyoloğu orayı araştır steril diyorum. etmez. Eder. Arının yankı tepkisini yapıyor. Çünkü orada fibrinojenler fazlasıyla toplanıyor. Arı soktuğu zaman direkt İşersin domates üstüne. koyarsın. Ne işemesi? Ne? Domates koyarsın şişkinliği alır. Hayır kanka arı soktuğu zaman O işersin. zaman yorumlarda belirsin. Kimse yorum yapmıyormuş. Hüsamettin abi yapar. Ya Hüsamettin abi yapar. Senin her videona yorum yapıyor. Abi bana da yorum yap. kanalın adını söyle de. Güya sen etiketlersin ya. Güya gezgin. Etiketlemedi. Ben ona yorum yaparım. O yorum yapsın ben onu bulacağım. Oğlum adam benden daha çok ünlü Sen- oldu. Her videomun altına yorum yapıyor Senin diye. videolarını izlemiyorum biliyor musun? Gidiyorum Hüsamettin abinin yorumunu okuyorum çıkıyorum. Ya Hüsamettin abi beğenmiş okey tamam bitti. Ya sen ne karaktersiz bir insansın ya. Oğlum ben hiç kimseyi izlemiyorum. Kurtlar Vadisi bölümleri izliyorum. Kanka ciddi miydi son dediğinde? Evet. Ağlayacağım şimdi. Tüh sana. Gerçekten. Oğlum zaten senden dinliyorum ne yaptığını. Doğru. Yok çadıra gittim, yok şuraya gittim. Bir de YouTube videonu mu izleyeyim? Kanka arkada sessiz de açabilirdin yani videomu. Ay Bende reklam engelleyici var. Sana hiçbir yararı olmaz. gerçekten mi? Tamam o zaman sağ olasın. Bu arada Yusuf o kadar yakın arkadaşım oldu ki fazla yakın arkadaşım oldu. 2 gün yazmayınca sen bir kayboldun ne aldılar yedin falan dedi. Yazmadım lan öyle bir şey sadece. Hayır buluştuğumuzda kayboldun Buluştuğumuzda kanka yani dedi. kayboldum dedim. Yazmazsın çünkü buluşacağımızı biliyordun. Genelde ben kimseye sormam. Ne yaptın, neredesin? Sesin çıkmadı. Ya beni lafa tuttun. Neyse ki Kaçırdık mı? kaçırmadık. Aynı paralel yoldan gidiyoruz. Bu arada 15 Decathlon'a Temmuz- gitmeye 15 Temmuz çalışıyoruz. Paralel dedirtiyorsun bana. Aa, Aynı sokaktan devam. Decathlon'a gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. 3 kilometreymiş olduğumuz konumdan. Ve ben bu Master çantasıyla yürüyorum. Enayi. Neyse kanka 10 kilo falan ya çok değil. Şimdi Yusuf'la beraber yola çıkma planlarımız var. Tek eksik nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ne zaman gideceğimizi bilmiyoruz. Ama beraber yola çıkacağız. Paramız yok. Paramız da yok. Kanka bu videoyu YouTube'a yükleyeceğim. Ve bu kısmını trailer'a koyacağım. Bir gün böyle çok güzel para kazandığımızda güzel gezerken burayı izleyip yarılacağız. Anlaştık mı? Manifestliyorum. Manifestliyoruz. Manifest. Hilal. Ben bilmiyorum manifesti. Ben Türkiye'den çok geride kalmışım. Allah Allah. Biraz yavaş yürü ya. Normal yürüyüşüm ya. Kanka video çekip konuşup bir de yürümek sırt çantası böyle olur. Biz biraz yürüyelim ben biraz soluklanayım. YouTuber'lığından ya. Kanka Bıktım senin YouTuber'lığından ya. Decathlon dedin hiçliğin ortasına getirdin Çünkü ben yıkık senin- dökük binalar. Burası Decathlon demedim ki. Burası baksana evsizler kalıyordu herhalde biraz önce terk etmişler evi falan. Şimdi içeri gireceğiz ve gym videosu çekeceğiz. Çekelim mi? Çekelim. Ama gündüz vakti hiç izlenmez. Kim izleyecek? Ve senin eşarp takman lazım altında şort olmaz. Kanka cin ne alaka? Müslüman gym var. Hristiyan gym var. Allah Allah. Şimdi mesela başım açık olursa ne oluyor ki? Aşık olabilir sana.
Kocanı Oo. direkt var ya aradan çıkartıp. Kanka sana bir şey diyeceğim. TikTok'ta bir tane kadın canlı yayın yapıyor, tamam mı? Kadın diyordu ki cinle evliyim. Aynen. Eşim yüzümü göstermeme izin vermiyor. Eşim dediği cin. Evet öyle bak kanka. Kanka sonra diyordu ki soru sorun, cevap verecek. Önüne de böyle şey koymuş işte hani Fincan. böyle sulu tabak Aha. gibi bir şey böyle Sulu tabak, gösteriyor içinde falan. taş vardır. Aynen. Kanka millet de soru soruyor böyle. Ya biliyoruz işte. Cevaplıyor falan böyle. Bir de sadece şey çıkıyor. Evet, hayır, ona dikkat et. O öyle değil, yalan falan böyle. Ve kanka öyle bir soruyor ki video. Çünkü arkası full karanlık. Ve kadın böyle sadece şeyde böyle sadece şöyle bir ses var. Oo diye. Böyle gecenin bir vakti izlemesi keyifli geliyor. Onlar ne para kazanıyor biliyor musun? Gerçekten mi? Tabii. Tamam kanka, gece geliyoruz, çekiyoruz, Tamam. cinleniyoruz. Bizim köye gidelim ha. Sizin köy. Evet. Sizin köy Sivas Zara Yayıközü köyü. Zara mı? Aynen. Marka değil mi lan o? Evet ya. Küçükken ilk Facebook'u keşfettiğimde bizim köyün adını yazdım, Zara'yı. Ha. Lan 1 milyon kişi takip ediyor. Oha dedim, kafayı yedim biliyor musun? Dedim, nasıl 1 milyon kişi takip eder? Meğerse marka olanmış. Daha o zaman marka. Şu an Merve ne yapıyor acaba? Hala telefonda konuşuyor bu arada. Sen ama doğru dedin ha. O dedin ki konuşur dedin. Dedim, evet, biliyorum çünkü malımı tanıyorum. Arkadaşlar Decathlon'u gezdik. AVM'nin ortasında bulduğumuz çimlere. Çünkü her yer dolu. Evet, milkshake aldık. Bir tane. Türkiye'de de Asya'daymışız gibi davranmaya devam ediyoruz. Çünkü çıkamadık bence psikolojisinden. AVM'de bulduğumuz tek çime oturduk. Bugünü de böyle Güzel bitirdik. değil mi ya? Şurada Ben tek çok çıkan eğlendim. biziz mesela. Aynen. Kendi farklı hissettim. En özgün benim. Biz de sosyal hayatta akım yaratıyoruz. Aynen. Ne yapıyor bu mallar diye bakıyorlar. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.